Merhaba arkadaşlar, bugünkü yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yenileme projesi yapıyoruz. Daha önce yapmış olduğum bu bardak altlıkların arka yüzü ne kadar güzel olsa da ön yüzünde bir efekt olmadı. O yüzden bugün onları yenileyeceğiz. Ben bugün alkol bazlı boyaları kullanıyorum. Alkol bazlı boyalar biliyorsunuz ki transparan boyadan farklılar. Bardak altlıklarımızın ön yüzeyini alkol mürekkebi sanatına uygulayacağız. Umarım severek izlediğiniz bir video olur. Ben de bu çalışmayı ilk defa dün gece denedim. İlk yaptığım pek güzel olmasa da diğerlerinin güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün bunlar nasıl yapılır onları izleyeceksiniz. Ayrıca bu çalışma için metalik gold bir pigment kullanacağım. Çalışmada eldiven ve maske kullanmanızı kesinlikle öneririm. Maalesef boyalar tırnak aralarına kaçıyor ve alkolden dolayı da ağır bir koku oluyor. Çalışmada bir diğer gerekli ürünümüz de izopropil alkol. Ben iğne uçlu bir küçük şişeye dolduruyorum. Bu şekilde kolay bir döküm yapabileceğim. Ayrıca sprey şişesinin içine de bir miktar dolduruyorum. Dün gece yapmış olduğum bu çalışmayı hemen alkolle siliyorum. Bu çalışmanın en güzel yanı beğenmediğinizde silip tekrar yapabilmeniz. Alkol mürekkebi sanatında yüzeylerin dümdüz olması gerekiyor. Gözenekli olmaması gerekiyor ki boya akıp gidebilsin. Gördüğünüz gibi elimde başka ürünler de var. Onları da farklı renklerde yapacağım. İlk olarak bütün yüzeyi alkolle kaplıyorum. Daha sonra boyalarımı damlatacağım. Boyalarımı damlattıktan sonra üzerlerine de 1-2 damla tekrar alkol damlatıyorum. Bu şekilde boyaların daha akışkan bir hale gelmesini sağlayacağım. Sadece 2 renk kullandım fakat 3. rengimiz de oluştu bu şekilde. Bu şekilde boyaları birbirine karıştırıyorum. Boşluk kalan yerlere birkaç damla daha boya damlattıktan sonra sıcak hava tabancamla ısı vereceğim. Ekranda görmüş olduğunuz ürünler aslında bu çalışmalar için en uygun olan ürünler. Benim sıcak hava tabancam maalesef çok büyük olduğu için ve elim alışkın olmadığı için kontrol etmekte zorlanıyorum. Bu küçük ağızlı ürünler kontrol etmesi çok daha kolay olacaktır. Eğer elinizde öyle bir imkan varsa onları kullanabilirsiniz. Bu çalışmalarda ayrıca saç kurutma makinesi kullanıldığını da gördüm. Eğer elinizde varsa siz onunla deneyebilirsiniz. Sıcak hava tabancamla bir sağdan bir soldan yukarıdan aşağı olacak şekilde sürekli farklı yönlerden ısı veriyorum. Bu şekilde boyalar kuruyor. Tam kurumayan yerlerde de izler bırakıyor. Zaten bu izler bu sanatı oluşturuyor. Bu metalik pigmenti de boyalar daha kurumadan önce, yani ısı tutmaya başlamadan önce koysaydım çok daha iyi olacaktı. Çünkü üzerine tekrar alkol dökeceğim ve bu şekilde yaptığımız şeyi tekrar dağıtmış oluyorum, bozmuş oluyorum. İlk baştan hepsini döktükten sonra ısı verirseniz çok daha iyi olacaktır. Burada alkolü kullanmamızın sebebi akışkanlığı arttırmak. Gördüğünüz gibi alkol döküldüğü yerde bir yumuşatma yapıyor, renkleri açıyor ve ayrıca kolay hareket etmesini sağlıyor boyaların. Ne tarafa gitmesini istiyorsanız çalışmanızın boyanın önüne alkol dökerseniz o tarafa doğru yönelecektir. Ben sol tarafla uğraşırken bu arada sağ taraf kendi kendine oturmaya başladı, kurumaya başladı. Çalışmalarınızı tek tek yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Ben metalik görüntüsünü çok beğeniyorum. Metalik pigmentleri kullandığımızda ısıyla birlikte tepkimeye girerek açılmaya başlıyor ve pigmentler dağılıyor bu şekilde. Sol taraftakine ekledikçe eklediğim için
çok beğenmedim. Oraları tekrar siliyorum. Gördüğüm gibi beğenmediğinizde silme şansınız çok kolay. Tekrar alkol döküp boyalarını döküyorum. Artık bundan sonra size göstermeyeceğim. Başka renklerle çalışacağız. En sonunda bütün bitmiş halini görebilirsiniz. Bu çalışmalarda belki eliniz alışana kadar başka bir kağıt üzerinde deneme yaparsanız çok daha iyi olur. Kağıt dedim fakat bu çalışmalar kağıt üzerinde yapılmıyor. Maalesef özel kağıtları var. Yupo diye satılıyor. Onların üzerinde veyahut da böyle plastik bir malzemenin üzerinde gene olabilir. Bu renklerde de sıcak hava tabancası yerine pipetle boyaları dağıtmayı deniyorum. Ama çok önermiyorum. Maalesef alkol olduğu için çok fazla maruz kalıyorsunuz. Ayrıca pipetle üfleme gerçekten yorucu oluyor. Bu yüzden sıcak hava tabancama geri dönüyorum. Bu arada fark ettiyseniz sıcak hava tabancasının ağzını değiştirdim. Hiçbir ağızlık takmadım. Geniş ucuyla çalışıyorum. Bu şekilde kullanmanın çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yaptığım hatalardan biri de yaptığım şeyi sürekli bozmak arkadaşlar. Yaptım, sonra tekrar alkol ekleyip olan görüntüyü bozdum. Bence bu kadar alkol kullanılmasına gerek olmuyor. Siz buna dikkat edersiniz. Benim kullandığım boyalara ve epoksilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bulabildiklerimi ekliyorum veya da benzerleri oluyor. Açıkçası gitgide ürünlerin çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen elim alıştı ve çok daha kolay yapıyor oldum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Çalışmalarım bitti. Şimdi bir vernikle altın pigmenti birbiriyle karıştıracağım. Daha sonra bardak altlıklarımızın yan kristal kısımlarını bu varakla boyayacağız. Pigmentim az geldi. Bir miktar daha ekledikten sonra boyamaya geçiyorum. Bu işlemden sonra boyaların kalıcı olması için üzerinden epoksi ile geçeceğim. Hazırsanız şimdi ürünlerimizin son haline bakalım. Başta da söylediğim gibi ben de bu çalışmayı ilk defa denedim. Tabii ki hatalarım olmuştur. Belki sizler daha ilgili ve bilgilisinizdir. Tavsiyelerinize çok memnun olurum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer sorularınız olursa bana Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.